Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir takım yapacağız. Bilekliğini ve tasmasını yapacağız. Şu şekilde. Bunları gelin takısı olarak da kullanabilirsiniz. Hatta gelin tacı yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Yani düğümleri güzel attıktan sonra mutlaka başaracağınıza inanıyorum. Şimdi ben iki ayrı şekilde çalıştım. Beyaz ve siyah ipli. Sizlerle ise kırmızı boncukla çalışacağım ki daha net görün diye. Şimdi gerekli malzemelere bir geçelim arkadaşlar. Evet, yine etrafı metal kaplı taşımız gerekiyor. Bu 7 milim çapında olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şu deliklerin yan yana olmuş olması. Şu şekilde yan yana. Eğer burada da delik olursa arkadaşlar, hani şu şekilde biri burada biri burada oluyor biliyorsunuz. Onlarla yapılmıyor. Mümkünse bu şekilde taş Beyoğlu taşıyla çalışalım. Sonra 3 milim çek kristali. Bunlar da yine janjanlı kristaller olursa daha güzel duruyor. Bu şekilde 3 milim bunlar arkadaşlar. Ve en önemli maddelerden birisi de ipi. İpi mutlaka 1 milim olmalı. Daha kalınlarıyla çalışılmıyor. 1 milim. İstediğiniz renkte ve boncuklara uygun olarak seçeceğiniz bir ip olmalı. Bu da arkadaşlar düğmesi. Yine yapacağımız takıya uygun, yani renklere uygun bir düğme olmalı. Taş olursa yine bunun gibi bu şekilde tabii güzel olacaktır. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Bakalım ne kadar ip kesiyoruz, onları ayarlayalım. Bileklik için arkadaşlar 6 adet 140 santim ip kesiyoruz. Bileklik için 6 adet 140 santim kesiyoruz. Kolye için ise 240 santim 6 adet kesiyoruz. Şimdi ben bilekliği yapacağım. Kolyede de mantık aynı olacak. Önce başlangıç yerini, sonra da bitiş yerini göstereceğim size. Başlangıç yerini arkadaşlar bu boncuklarla başlayacağız ve şöyle iki tane taş yerleştireceğiz. Ondan sonrası aynı şekilde olacak. Bitiş yerini ise burada kolyede yaptım ve sizinle beraber bitireceğim bunu. Burada göreceğiz. Ve ipleri nasıl geri çeviriyoruz onlara bakacağız. Önemli olan ip boylarını burada iyi bir şekilde ayarlamanız. 6 tane ipimizi kestikten sonra bunları ikiye katlıyoruz. Ve içlerinden bir tanesini böyle alıyorum. Bunları ortalayıp şu şekilde arkadaşlar hepsini bir yerde tutuyorum. Şöyle. Şimdi bunlara ilmek atar gibi şöyle yapıp buradan giriyorum. Şimdi tekrar yapıyorum. Bunu alıyorum. Ve buradan giriyorum.
Evet, böylece 5 tane ipi diğer ipin üzerine düğüm atmış olduk. Ve şimdi bunu çekip böyle ortalıyorum. Bu şekilde. Böyle ortalıyorum. Ve bunları da getiriyorum. Bu şekilde yanına koyuyorum. Şu. Buradaki ipleri 6 ayırıyorum. Şimdi 6 tane burada var, 6 tane burada var. Ve tam ortasına şuraya bir tane iğne yerleştiriyorum böyle. Şu şekilde. Evet, şimdi örme işine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu ortadan ayırdığımız ipleri bunu bu tarafa, bunu da bu taraftan öreceğiz. Şimdi bunlar sabit olacak ve diğer 5 tane ipi bunun üzerine öreceğiz. Tabi burada sırası önemli. Burada arkadaşlar önemli olan sabit ipi hangi elimizin tuttuğudur. Şimdi sağ taraftaysak sağ elimiz sabit olacak. Sol tarafa örüyorsak sol elimiz sabit olacak. Şimdi bu elim hiç oynamayacak ve sol elimle örüyorum. Koyuyorum böyle. Her birini ikişer kez düğüm atıyorum. Bu ilk sırayı yaptıktan sonra şimdi tutturma şansımız olacak bunu yine iğnelerle. Şu şekilde. Artık bunu şuraya tutturursam daha rahat öreceğim. Şöyle. Ve şimdi bu tarafı tutuyorum. Şimdi burada dediğim gibi dikkat etmem gereken hangi tarafa örerken hangi elimle sabit tutmam gerektiği. Şimdi ise sol elimle ipimi sabit tutuyorum ve bunların işi bitti. Buradaki 5 tane ipi örüyorum. Evet, şimdi ve sabit ipim arkadaşlar üstteki sıranın hemen yanında olacak. Şöyle. Şimdi başlıyorum.
Her iki tarafı da birer kez ördük. Bunu da buraya sabitleyeyim. Şu şekilde. Bundan sonra daha kolay öreceğiz. Yani istediğiniz kadar tutturabilirsiniz bunu. Düzgün olması için bu şekilde. Burayı düz olarak arkadaşlar düğmemizin gireceği şekil kadar öreceğiz. Şurası yani bu. Yani böyle girmesi gerekiyor. Burada ben 2, 4, 6 sıra örmüşüm. Demek ki 6 sıra bu şekilde örüyorum. Sizin düğmenizin büyüklüğüne göre bu deliği ayarlayacaksınız. Tutuyorum ve burayı örüyorum şimdi. Burada düz tutuyorum. Bir üst sıranın, şu üst sıranın hemen yanında. Ve bunun üzerine ipimi böyle doluyorum. Şu şekilde. Şimdi burayı bitirdikten sonra bu tarafa geçiyorum. Önce burayı öreyim, sonra burayı öreyim yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde örerseniz daha güzel olur. Yani bıraktığınız anda el farkı olabiliyor. O nedenle karşılıklı bir iş yapıyor iseniz mutlaka her iki tarafını da yaptıktan sonra bırakın. Evet, şimdi sol taraftayım. Tekrar bir yavaş gösteriyorum düğümü. Bunu sabit ipimi bir önce ördüğüm sıranın tam yanında tutuyorum. Bakın şöyle. Şöyle getirip bunun yanında tutuyorum. Ve ipi alıyorum. Şöyle bıraktım. Sonra içinden geçiyorum ve buraya. Tekrar koydum. İçinden geçtim. Her ipi ikişer kez örüyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar, bunu ben karşılıklı 6 sıra ördükten sonra ikinci bölümüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi her iki tarafı da 6'şar sıra ördüm. Buradan sonra yapacağımız iş şu. Bu tam ortadaki iki taneyi birbiriyle yer değiştiriyorum. Şöyle. Bunu bu şekilde yer değiştiriyorum. Ve bunu buraya şöyle sabitleyeyim. Bunu buraya örüyorum. Diğerini de öbür tarafa. Şimdi bir sıra örüyorum. Bundan sonra da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunu örüyorum.
Burada arkadaşlar artık en sondakini örmüyoruz. Bu çok önemli. Her seferinde geleceğiz ve en sondakini örmeyeceğiz. Şimdi karşı tarafı da böyle yapayım. Burası biliyorsunuz. Bunu yer değiştirdik. Ve her iki tarafta da 6 tane ipimiz olacak. Şöyle bunları şu şekilde ayıralım. Yani karıştırmayın diye. Şöyle. Şimdi burayı örüyorum. Yine bakın bu ipi buraya atıyorum. Tam bir öncekinin yanına şöyle. Buradan başlıyorum örmeye. Sırasını şaşırmıyoruz. Evet. Bunu böyle tutsun. Atıyorum. Bakın çok kolay. Ve içinden geçip çekiyorum. Şu. Böyle. Buraya. Ve bu sondakini örmüyoruz. Şöyle duracaklar. Burada şimdi 4 ipimi alacağım. Burada 4 tane ipim olmalı. Karıştırmamalıyız. Çünkü ikisi burada. 6 ipimiz vardı. Şöyle. Bu buranın. Şu şekilde. Şimdi burayı örüyorum yine. Şöyle. Ve bu ikisini örmüyoruz. Üçü tabi böylece burada şimdi 3 ipimiz oldu. İkisini gelip burada örmedik. Tekrar bunu alıyorum. Şimdi de buradaki 3 ipimizi örmüyoruz. Şimdi bir tane bunu da ve bunu da böylece bu tarafı bitirmiş olduk. Şu. Evet. Şimdi aynı şekilde burayı örüyorum. Ortadakini aldım. Şimdi buradaki 2 ipi örmüyorum. Buraya bırakıyorum. Tekrar ortadan hep bu şekilde sola doğru uzanarak gidiyor. Buradan buraya getirdim. Evet, şu. Şimdi bu ipleri örmüyorum. Son parçadayız. Bu şekilde her iki tarafı da bitirmiş olduk. Şöyle duracak. Evet, şimdi arkadaşlar boncuk yerleştireceğiz
Ve örerken nasıl öreceğiz ona bakalım. Ortadaki bu iplere bu taşımızı yerleştireceğiz. Bunu şuradan buna gireceğiz. Evet, bu şimdi ne yapacağız? Girmiyor. O zaman şöyle birazcık yan kesiyoruz. Ve bunu arkadaşlar bal mumumuzda tekrar sivriltiyoruz. Bunu artık alıştınız, bu bal mumu. Şimdi bunu çok rahat buradan geçiririz. Şimdi gördüğünüz gibi iki delikli ve deliklerin yan yana olması bu nedenle gerekli. Şimdi bunu buraya koydum. Bunu da yine ucunu sivriltip önce bunu yerine şu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi mutlaka boncuklarımızın 3 milim olmasına dikkat edin arkadaşlar. 2 milim de olabilir ama 4 milim olduğunda bu havayı vermiyor. Şimdi ilk taşın çevresindeki ilk ipe 3 tane diziyoruz. Buraya yerleştiriyorum. İkinci ipe dizmiyoruz. Üçüncü ipe 5 tane diziyoruz. Şimdi buna 5 tane diziyoruz. Böyle. Bunu dizmiyoruz. Ve son ipe 7 tane diziyoruz. Evet. Aynı şekilde karşı tarafını da diziyoruz. Şimdi bu ortadaki iplerimiz sağa ve sola sabit olarak gidecek ve bunlar da bu sabit ipin üzerine düğüm yapılacak. Tutuyoruz şimdi. Burada arkadaşlar hemen bunları bırakıp diğerini yapıyorum. Şu şekilde. Yani ilk başta bu üçlü grubu buraya düğüm atıyorum. Şu. Şimdi örebiliriz. Çok fazla boncuksuz olan ipimizi çekmeyelim diye bu aralara şöyle, bakın şöyle, tam yanına ve buraya birer tane iğne yerleştiriyorum. Şu tam arkasında dursun istiyorum çünkü. Bunu buraya düğüm atıyorum. Şu. Şimdi boncuklu örüyoruz.
Şöyle. Yine buradaki ipimizi çok çekmemek için buraya ve şuraya şöyle 2 tane iğne yerleştiriyorum. Şu. Ve örüyorum. Ve şimdi en son. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafı yaparım. Şöyle. Sabit ipimizi karıştırmayalım. Bu. Yine burada olduğu gibi aynı şekilde bunun arkasına da şöyle iğne yerleştiriyorum. Şöyle. Bakın tam kırmızı boncukları saracak biçimde duruyor. Böylece yani burada en önemli bölümlerden birisi bu. Çünkü eğer bu iğne işini yapmazsanız ya çok bol olur ya da dar olarak arkaya doğru çekilir arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada da hepsi boncukların arkasında sıralı şu şekilde. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ve yine ortadan önce bu tarafı yapalım. Şöyle örülecekleri böyle koyalım. Buradan örüyorum. En sondakini örmüyoruz. Getiriyorum şimdi. Şu. Tekrar buraya koyuyorum. Şimdi tekrar bakın en sondakileri yani örüp geldiklerimizi örmüyoruz. Bırakıyoruz. Şu. Tekrar. Ve bu taraf bitmiş oluyor. Böylece. Şimdi diğer tarafı yapalım. Ortadaki sabit ve bir önceki ördüğüm sıranın
Yani şu sıranın yanında duruyor. Böyle durmaz. Böyle durmaz. Tam bitişiğinde durması gerekiyor. Ve bunları gördüğünüz gibi yan yana böyle diziyoruz. İçinden çıkıyor biçiminde. Evet. Şimdi bunu arıyorum. Düğümleri sıkı atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve böylece tamamladık. Bir tane boncuklu bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi aynı işi yapıyoruz. Yani bu ortaya yine taşımızı diziyoruz, geçiriyoruz ve buralara da aynı sayıda boncukları dizip burada ördüğümüz gibi tamamlıyoruz. Şimdi ben kapamayı nasıl yapacağız onu da göstereceğim ve işimizi tamamlamış olacağız. Bileklik için ben kendi koluma göre yaptığımda 7 tane taş yerleştirdim. Burayı da biraz uzun örüyorum. Koluma ayarlayabileyim diye. Şunu çıkarayım. Şöyle. Bakın bu şekilde. Bunu dikmedim daha. Tam yerini ayarlayacağız. Siz de bu uzunluğunu kolunuzun genişliğine göre, kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Yani 7 taş olduğunda bana tam geliyor. Biz ölçüleri ona göre veriyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. 8 ya da 9 taneye kadar verdiğim ölçüde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi kapamayı nasıl yapacağız? Onu göstereceğim size. Kolyemde göstereceğim. Bu tasmada göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, evet, kapama bölümüne geldiğimizde ne yapacağız? Ona bakalım. Yine boncuklarımızı dizdik bu şekilde ve örme içine geçeceğiz. Şöyle itiyorum tam yerine. Ortadakilerden sabit olarak sağlı ve sollu olarak öreceğiz. Şimdi şunu şöyle tutuyoruz. Burada arkadaşlar ne dedik? Mutlaka bunun karşılıklı olarak ilk sırayı örün. Şu. Şimdi diğer ipleri öreceğiz. Yine şu şekilde arasına iğne koyuyorum. Buraya da koyayım. Şöyle. Bu sabit. Devam
devam ediyorum örmeye. Evet. Şöyle. Şimdi diğer sıradayım. Mutlaka iğnelerimizi yerleştiriyoruz. Burayı yaptıktan sonra diğer yöne geçiyoruz. Şuradan yine iğneliyorum böyle. Şimdi bundan sonra arkadaşlar sonlarını örerek gidiyoruz. Evet, bu buradaki önemli bir nokta. Şimdi şu göstereyim size. Buradan başlıyorum. Bırakıyorduk ya. Şimdi burada bırakmıyoruz. Örüyorum. Sona geldiğimde örüyorum. Evet. Bunu böyle dursun. Şimdi sıra bu yönde. Ve bunu da örüyorum. Tekrar bakın sonunu yine örüyorum. Örerek gidiyorum bunu. Bu şekilde. Yani ipim biraz azalıncaya kadar öreceğim arkadaşlar. Çünkü arkasının uzun olmasında fayda var. Herhangi bir yerine düğmemizi dikebiliriz. Şimdi ben bu işlemi devam edeyim. Bir nokta daha var. Orayı da göstereceğim size. Şimdi biraz örmeye devam edeyim. 6 sıra arkadaşlar ördükten sonra şu ortadaki ipleri birbiriyle yer değiştirip bu şekilde
yer değiştiriyorum ve yine bir 5-6 sıra daha örüyorum. Bunları ortada böyle açık kalmasın diye şu şekilde. Bunu şimdi diğer tarafını örüyorum. Yer değiştirmiştik. Onu atlamıyoruz. Şöyle sıkıştıralım. Evet, bu şekilde biraz daha öreceğim ben. Evet arkadaşlar, şimdi her iki tarafı da 17 sıra ördüm ve burada yapacağımız bir iş daha var. Onu da göstereyim düzgün olması için. Yine birbirinden geçiriyorum böyle her birini, şöyle ortadaki ipleri yer değiştiriyorum şu şekilde. Ve şimdi örüyorum. Sondakini örmüyoruz. Şimdi burada yapacağımız iş bu. Bunu örmüyoruz. Yer değiştirdiğimizi yine burada aynı şekilde sondakini örmüyoruz şu şekilde. Şimdi önce burayı yapalım. Şöyle bunu alıyorum, yine sabit. Ve bunları böyle bırakarak gidiyorum. Tekrar. Şimdi bunları bırakıyorum arkadaşlar. Bu tarafı yapacağım. Bunları örmüyoruz. Hep örüp örüp bırakıyoruz bu şekilde. Son geldiklerimizi örmüyoruz. Şöyle tekrar. Şimdi bu bittikten sonra bir kenar yapıyorum ben buraya. Güzel oluyor öyle. Bakın bu böyle bir sivrilik verdi şimdi. Kenarı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şöyle çevireyim. Şuraya yine bunu sabitliyorum. Şöyle bir tanesini alıyorum bunun.
en baştakine. Ve şöyle tutuyorum. Bu böyle dönerek gidecek arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bir tanesini örüyorum. Şu. Yani her ipi sabit tuttuğuma örüyorum. Bu şekilde. Sıkı sıkı. Evet, böylece kenar yapmış oldum. Böyle. Şimdi de yapmam gereken bir iş daha var. Her ipimi şöyle gelip geri çevireceğim arkadaşlar. Bir iğne yardımıyla. Bu arka tarafı. Bir tane etamin iğnesi alıyoruz. Şöyle. Ve bunu her birini şu şekilde geri çeviriyorum. Şu. Tekrar bunu yapıyorum. Evet, şimdi bütün iplerimi bu şekilde geri çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hepsini çevirdim bu şekilde. Ve bunları şimdi kesiyoruz. Böylece. Ve hafiften şöyle bir yakıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Böylece bitirmiş olduk. Düğmeyi de işte burada istediğiniz bir yere boynunuzun kalınlığına göre ayarlayarak düğmeyi bir yere dikiyoruz şu şekilde. Yani bu böyle de dursa
veya böyle de dursa sıkıntı değil. O nedenle burayı uzun örmenizde fayda var. Böyle ortada bir yerde şöylece dikebiliriz. Böylece bitirmiş oluyoruz işimizi. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Çok güzel bir bileklik ve özel günlerde kullanabileceğiniz bir takı oluyor. Evet, umarım beğenmişsinizdir sizler de. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Nazo Tasarım'da kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.